Peacemaker ikinci sezonun en iyi bölümüydü bence. Muazzamdı bu 5. bölüm. Beklentimi yükseltti ve izlerken beni acayip heyecanlandırdı. Cidden bu kadar iyi bir bölümü beklemiyordum. İzlerken o kadar heyecanlandım ki acayip keyif aldım. DCU için zaten şunu söylüyordum. James Gunn dengeli bir tonlama yakalamaya çalışıyor. Bu da oldukça keyifli. Ama bu bölümde net olarak şunu gördük. Peacemaker dizisi sadece bir aksiyon dizisi değil. Selam, ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsan bu videoyu Eagle için başlatıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bence artık Harcourt daha ilgi çekici bir noktada. Çünkü Chris için bir fedakarlık yaptı. 4. bölüm incelememde Harcourt'la ilgili şüphelerim vardı ve o şüpheler tamamen ortadan kalktı. Acaba diyordum Eagle'yi yanında götürecek mi? Götürdü, muazzamdı. O cillop gibi kelimesi aslında bir uyarıymış. Bu da harikaydı. Çok beğendim. Tamam. Şimdi sakince 5. bölümün açılış sahnesiyle birlikte İncelemeye başlayalım. 5. bölüm Rick Flair'in cenaze törenine flashback'le başlıyor. Harcourt oturuyor, arkasında Rick Senior geliyor ve aralarında Rick Flag Jr.'ı andıkları bir sohbet geçiyor. Ve orada da biz Creature Commandos'tan tanıdığımız Rick Senior'ın aslında baskın bir şekilde evet bana Rick de, efendim deme gibi tekrarları olduğunu görüyoruz ki neredeyse hemen hemen her bölümde bunu bütün güzel kızlara yapıyor. Evet, Cyborg hanımefendiye de yapıyor ve o Cyborg hanımefendiyle zaten aralarında bir dinamik de oluştuğunu biz bu bölümde gördük. O flashback sahnesinde Emilia'nın fikrine göre Chris ve Emilia Harcourt karakterinin neden olamayacağının temelini görüyoruz aslında. Ama bir noktada olacaklarını biz tam olarak bu bölümde gördük. Çünkü Harcourt cenaze töreninde arkasında oturan Rick Senior'a söylüyor ki bunu yapan bedelini ödeyecek. Kim? Chris. Yani aslında Peacemaker'a düşmanlığı oradan başlıyor. Fakat zamanla onu tanıdıkça bu düşmanlık kırılıp bir noktada arkadaşlığa dönüşüyor. Ki bunu zaten daha önceki bölüm incelemelerinde biz bunu tahmin edip söylemiştik. Bölümün ismi de çok tatlıydı. Dikişe geri dönüş olarak çevirmiş HBO Max. Back to the Future. Sonrasında ise günümüze geliyoruz ve parkta buluşuyorlar Emilia'yla ve Emilia ona kızıyor. Diyor ki ben sana mesajda cillop gibi diye uyarmıştım. Neden geliyorsun? Egon neden bu kadar çok büyük? Aslında orada onu korumaya çalıştığını mesajdaki şifreli göndermesinden anlıyoruz. Bunu zaten dizide 2 ya da 3 kere tekrarlıyorlar. Yani anlamamız da bir noktada imkansız oluyor. İzlerken ayağa kalkıp şunu söylemek istedim. Tamam James Gunn, anladık. Emilia Chris'i korumak istiyor. Çünkü evet ona minikten hisler besliyor. Chris'in parka o geyiş halleri, o davranışları gerçekten çok tatlıydı. İnsanların arkasında köpeklerle oynayarak, çocuklarla futbol oynayarak, insanların arkasından saklanarak Emilia'nın yanına banka oturuyor ve oturmadan önce yakasındaki mikrofonu çıkarıp atıyor. Klas hareketler bunlar. Sevdik. İkilinin arasındaki o parktaki diyalogda şunu da söylüyor Chris. Evet cillop gibinin bir uyarı mesajı olduğunu biliyordum ama sana sormam gereken bir şey var. Tabii ki aramızda olanlar. Ve Emilia da sarhoştum o yüzden oldu deyip geçiştiriyor. Yani hayır sana karşı bir şey hissetmiyorum. Sert bir dille ifade ediyor. Çünkü orada aslında Chris'e çok kızgın. Neden buradasın? Ben seni uyarmama rağmen seni öldürecekler. Adamın oğlunu öldürmüşsün. Adam da seni öldürecek. Fakat Chris o kadar duygusal, minnoş bir tip ki ona rağmen geliyor ya ve bir cevap almak istiyor. Aldığı cevap sonrasında direkt olarak kendini açık hedef haline getiriyor ve kendi açık hedef haline geldiğinde aksiyon yükseliyor. Cyborg Hatun'la ilgili de şunu söyleyelim. Vücudunun yarı zamanda parçalanmış ve Argus tarafından yarı robota dönüştürülmüş. Ekonomist karakteri ondan nefret ediyor. Ve Cyborg Hatun diyor ki %002 ihtimalle ben bu Chris'i vururum diyor. Tabii ki de Emilia bunu fark ediyor. Argus etrafını çevreliyor Chris'i. Tam yakalayacakken Emilia onu bayıltıyor. Chris'i bayıltıyor evet. Ve burada tabii ki de biz seyirci olarak şunu biliyoruz. Cyborg tarafından öldürülmesin diye Emilia böyle bir hamle yaptı ama Chris bunun farkında değil. Chris tam olarak şunu görüyor. İşini bana tercih etti. Zaten beni de sevmiyor. Beni yakalattı gönderdi Argus'a. Rick Senior'ın Chris'i patara kütere dövdüğü bir sahnede kullanılan ses efektleri o kadar gerçekçiydi ki. Ve Chris asla ona karşı durup dövüşmedi onunla. Rick Senior'ın bunu istemesine rağmen pişman olduğunu dile getirdi. Allah'ım karakter gelişimi harika ama şöyle bir tehlike de içeriyor bu karakter gelişimi bence. Sonuçta Peacemaker bir villain ama villainlıktan bir süper kahramanlığa geçiş yapmak istiyor. Tabii ki de bu kahraman insanları öldürebildiğinden, suçları öldürebildiğinden bu olmaz. Ancak bir noktada da o süper kahraman tezindeki özelliklere sahip olmaya başladı. Bunu düşünmeme başlamanın ana sebebinde de Mystic Prime Eagle karakteri var. Tabii artık o baş kartal. Yani bu ne demek? Sadık bir kartaldan mistik bir kartala dönüşüyor. Burada aslında Eagle'ye de farklı misyonlar yüklenmiş oluyor. Okey. Tabii Eagle karakterinin karakter gelişimini biz nerede izliyoruz? Hani şu
kartal avcısı lanet adam var ya, o adam tam Eagle'ı öldürecekken Eagle bütün kartallarını oraya getiriyor ve kartal konseyi toplanıyor tabiri caizse ve o adamı telef ediyorlar. Yani o sahnede adamı gerçekten bayağı bir telef ediyorlar. Hani kartalların intikam aşkına. Chris Rick Senior'dan dayak yerken Emilia gidip ekonomistle konuşuyor ve diyor ki oraya kaydını gir, onu suçlu olarak alsınlar. Yoksa bir anda ortadan kaldırılacak. Yani aslında tekrar Chris'in öldürülmesine engel oluyor. Tabii ki de ekonomist biraz bunların kırın ettikten sonra bunu yapıyor. Çünkü kendisinin büyük bir korkak olduğunu da dillendirmekten çekinmeyen bir karakter o. Serbest kalıp evine dönen Chris ne yapıyor peki? Öncelikle Eagle'ya sesleniyor. Bir veda mektubu yazıyor ve tekrardan o multiverse'e giriş yapıyor. Fakat bu sefer kapıyı arkasından kapatarak. O sahnede dedim ki nasıl yani? Ta ki gelecek bölümün trailerını izleyene kadar. Bu 11. Sokak Çocukları bence tamamen bu bölümde de oturuyor. Çünkü Chris'in mektubunu görüyorlar ve arkasından yeşil judocu çocuk var ya sürekli Cheetos yiyen. Chris'in arkasından o da multiverse'e giriş yapıyor. Tabii ki de bunu ilk öğrenen Eds oluyor ve bunu da tabii ki de Chris'in mesajıyla öğreniyor ve hemen Vigilante ile birlikte Chris'in olduğu eve geri dönüyorlar. Mükemmeldi. Heyecanlandım o anlarda. Yetişebilecekler mi, peşinden mi gidecekler diye. Ve multiverse çantasını kapalı bir şekilde buluyorlar. Chris'in veda mektubunu Emilia ve John Economus'u da yanlarına alarak 11. Sokak Çocukları -1 ile birlikte okuyorlar. Bunun nasıl çalıştırıldığını gördüysen hadi başlayalım. O evrene biz de gideceğiz ve Chris oradan alıp getireceğiz diyor. Çok tatlıydı. Yani biz gelecek bölümde Multiverse'de karakterlerin kendileriyle karşılaşmasına tanık olabiliriz. Chris'in belki duygusaline kapılmasını görebiliriz ve en önemlisi belki de o evrenin aslında o kadar iyi bir evren olmadığını, Chris her ne kadar orada bir süper kahraman olarak var olmaktan, o kadar sevgiyle yaşamaktan keyif alsa da hatta Emilia ile birlikte olmak onu bayağı bir cezbetse de bir noktada vazgeçmek gerekecektir. Çünkü kendi evreninden arkadaşları onu almaya gelmiş yani bayağı bir yol kat etmişler. Ve onun için muhtemelen en zor şey özellikle kardeşinden ayrılmak olacak belki de. Ya da şu olabilir. Chris şu anda siyahilerin olmadığı bir evrende ve siyahilerin olmadığı bir evrende Eds karakteriyle ilgili bir problem çıktığında elbette kankasını savunacaktır. Ne kadar zor olsa da belki de bu sebepten kardeşiyle bile vedalaşmak durumunda kalacak. Zaten kardeşinin bu düşüncesi sahipse eğer rahatsız da olacağını düşünüyorum. Neyse yeni bölümü ben heyecanla bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendine iyi bakma cesaretini hiç kaybetme.